Bazı isimler vardır. Fısıldandığında kralların kaderini değiştirir. Bazı güçler vardır. Hem cenneti vaat eder hem de cehennemi yaşatır. Şimdi Mezopotamya'nın en hırslı, en tehlikeli ve en karşı konulmaz tanrıçasının hikayesini bizzat kendisinden dinleyin. Benim birçok adım vardır, ölümlü ve her biri ruhumun farklı bir yüzünü yansıtır. Sümer'in nemli topraklarında Uruk'un koruyucusu olarak doğduğumda, o ilk günlerde bana inanla dediler. Anlamını biliyor musun? Göklerin kraliçesi. Daha en başından ait olduğum yeri, o en yüksek zirveyi adımla mühürlemişlerdi. Babam, ay tanrısı Nanna, gecenin sessiz ve gümüşü ışığıyla göğü yönetirdi. Onun düzenli ve tahmin edilebilir döngülerinden sıkılırdım. O, bir yasanın tekrarıydı. Bense yasanın kendisi olmak istiyordum. Kardeşim, güneş tanrısı Utu, her gün aynı yolu izler, adaletin parlak ama sıkıcı ışığını yayardı. Dedem, fırtınalar kralı Enlil, Nippur'daki tapınağından evrene kükrer, düzen ve yasadan başka bir şey bilmezdi. Onlar statik güçlerdi, durağan krallardı, geçmişin yankılarıydı. Bense hareketin, eylemin, tutkunun kendisiydim. Ben, evrenin sıkılmasına izin vermeyen o ilahi kıvılcımdım. Ben, gelecek olandım. Uruk benim yuvamdı. Eana tapınağı, o gök evi, benim kalemdi. O ilk tuğlalar konulduğunda bile benim enerjim vardı. Şehrimin duvarları benim derim gibiydi. Fırat'ın suları damarlarımda akan kan gibiydi. Geceleri en yüksek ziguratın tepesine çıkar, şehrimin nefes alıp verişini dinlerdim. Tüccarların hayallerini, aşıkların fısıltılarını, askerlerin dualarını, hepsi benim içimde yankılanırdı. Şehrim büyüyordu. Evet, duvarları yükseliyordu, insanlarım çoğalıyordu. Ama bir eksiklik vardı. Bir ruhsuzluk, bir yavanlık. Şehrim güzeldi ama cahildi. Güçlüydü ama sanatsızdı. Bir bedeni vardı ama ruhu yoktu. Ruhu Eridu'daydı, o antik şehirde, bilgelik tanrısı, kurnaz dedem Enki'nin tapınağında kilitliydi. Medeniyetin tüm sırları, o ilahi planlar olan M'ler onun kontrolündeydi. Adalet, krallık, bilgelik, sanat, savaş, barış, müzik, yazı, demircilik, marangozluk. Yaşamı yaşam yapan ne varsa o paha biçilmez hazine onun tarafından saklanıyordu. Bu kabul edilemezdi. Bilgelik, kilit altında tutulmak için değil, fethedilmek içindir. Uruk, Eridu'dan daha aşağıda olamazdı. Ben, Enki'den daha aşağıda olamazdım. Güç, istenmeden verilmez. Ölümlü. Güç, alınır. Planım basitti. Ama bir o kadar da cüretkardı. Bu bir savaş olmayacaktı. Kılıçların ve mızrakların savaşı değildi bu. Bu daha tehlikeli bir savaştı. Bir akıl, cazibe ve irade savaşı. Gökyüzü alnımı hazırladım. En güzel elbiselerimi giydim, en parlak mücevherlerimi taktım. Gözlerime sabah yıldızının parlaklığını, dudaklarıma akşam yıldızının davetini sürdüm ve dedemi ziyarete gittim. Eridu'ya vardığımda Abzu Tapınağı'nın serinliğinde beni karşıladı. Gözlerinde binlerce yıllık bir kurnazlık vardı ama benimkinde ise binlerce yıllık bir hırs. "Hoş geldin torunum," dedi göğün ışığı. Evimizi aydınlattı. Sözleri bal gibiydi ama ben, balın altındaki iğneyi her zaman görürüm. "Merhaba dede," dedim, sesimi en tatlı tınısıyla kullanarak, "senin bilgeliğinin pınarından bir yudum almaya geldim." Oturduk. Hizmetkarı o iki yüzlü İssimut bize bira getirdi. Kadehlerimizi kaldırdık. Ama bu, sarhoş olmak için bir yarışma değildi. Bu, bir irade savaşıydı. Onun anlattığı her hikayeye, daha parlak bir hikayeyle karşılık verdim. Her bilmecesini, daha karmaşık bir bilmeceyle çözdüm. O, suyun derinliğiyle konuşuyordu. Bense ateşin tutkusuyla. Ve ateş, suyu her zaman buharlaştırır. Onun binlerce yıllık bilgeliği, benim genç ve ateşli hırsım karşısında yavaş yavaş çözülüyordu. Ona kralların ne kadar sıkıcı olduğunu, savaşların ne kadar öngörülebilir olduğunu anlattım. Ona yeni bir şey vaat ettim. Tutku. Kaosun içindeki o yaratıcı enerji. Sonunda, o cömert anında, benim zekamdan ve parlaklığımdan büyülenmiş bir halde istediğimi aldım. "Sana rahipliği veriyorum," diye kükredi. "Aldım. Sana krallık asasını veriyorum," dedi. Kaptım. Adaleti, barışı, savaşı, sanatı, müziği, yazıyı, tam 9 düzine M'yi, medeniyetin tüm anahtarlarını, o paha biçilmez hazineleri birer birer bana hediye etti.
Her birini aldığımda içimde yeni bir gücün uyandığını hissediyordum. Krallığın ağırlığını, adaletin keskinliğini, savaşın coşkusunu. Hepsi artık benimdi. Bir an bile tereddüt etmedim. Hepsini mamlama yükledim ve "Artık gitmeliyim" dedim. Uruk beni bekler. Ayıldığında ne mi oldu? Kıyamet koptu. O yaşlı bilge, kandırıldığını anladığında öfkeden deliye döndü. En korkunç su canavarlarını, enkileri peşime taktı. Fırat Nehri üzerinde tam 7 kez önümü kestiler. İlkinde Mamlam'ı dev bir kaplumbağaya dönüştürmeye çalıştılar. Ama sadık vezirim Ninşubur benim adıma konuştu ve büyüyü bozdu. İkincisinde etrafımızı dev balık sürüleriyle çevirdiler. Üçüncüsünde nehrin kendisini bir canavara dönüştürdüler. Her seferinde dedemin büyüsünü kendi zekamla alt ettim. O, suyun efendisi olabilirdi ama ben iradenin ta kendisiydim. Sonunda Uruk'un kıyılarına vardığımda o yenilmişti. Bense bir kahramandım. Halkım beni ilahilerle, danslarla karşıladı. Meylerimi amnamdan indirdiğimde şehrimin üzerine adeta bir bilgelik ve sanat yağmuru yağdı. O gün yazarlar ilk şiirlerini yazdı, müzisyenler ilk bestelerini yaptı, demirciler ilk gerçek kılıçları dövdü. O gün Uruk sadece bir şehir değil, medeniyetin yeni kalbi oldu. Ve ben sadece Uruk'un tanrıçası değil, medeniyetin kendisi oldum. Dedem Enki bana sadece M'leri vermedi. En iyi öğrencisi olduğumu, hatta belki de ustasını geçtiğimi de kanıtlamış oldu. Bu benim ilk büyük zaferimdi. Ama kesinlikle sonuncusu olmayacaktı. Uruk artık evrenin kalbiydi. Şehrimin sokaklarında müzik, şiir ve sanat yankılanıyordu. Rahiplerim benim adıma ilahiler söylüyor. Demirciler benim getirdiğim sırlarla silahlar dövüyor. Krallar benim verdiğim asayla hükmediyordu. Her şey olması gerektiği gibiydi. Her şey benim irademin bir yansımasıydı. Neredeyse her şey. Gözlerimi doğuya çevirdiğimde orada benim düzenli dünyamın sınırında bir isyan vardı. Bir isyan ki ne kılıç kuşanmış ne de slogan atmıştı. O sadece varlığıyla bana meydan okuyordu. Ebih Dağı. O sıradan bir dağ değildi. Yemyeşil ormanları gökyüzüne bir mızrak gibi uzanıyor, yamaçlarındaki değerli taşlar güneşte bir askerin zırhı gibi parlıyordu. Vahşi ve güzeldi, evet. Ama en önemlisi gururluydu. Diğer tüm dağlar, nehirler ve şehirler benim önümde eğilirken Ebih başını dik tutuyordu. Benim ilahi ışığımın menziline girmeyi reddediyordu. Bu kabul edilemez bir saygısızlıktı. Benim krallığımda bana boyun eğmeyen hiçbir şeye yer yoktu. Babam Anu'nun göksel sarayına çıktım. Tanrılar Meclisi toplanmıştı. Onlara planımı açıkladım. Ebih'i yok edeceğim dedim. O yeşil kibri gri bir küle çevireceğim. Salona bir sessizlik çöktü. Dedem, o yüce enlil bile sakalını sıvazlayarak endişeyle bana baktı. Kızım, dedi. O dağın dehşeti gökyüzüne ulaşır. Onun gücü kadim zamanlardan kalmadır. Tek başına gitme. Diğer tanrılar da onun sözlerini onayladı. Korkularını fısıltıya dönüştürdüler. Onların bu korkaklığı midemi bulandırdı. Onlar düzeni korumaktan bahsediyorlardı ama düzeni tehdit eden bir güçle yüzleşmekten acizdiler. Ben, onların aksine bir tehdidi gördüğümde konuşmazdım, ezerdim. Sizin korkunuz sizin zincirinizdir, dedim onlara. Ben zincir tanımam ve arkamı dönüp salonu terk ettim. Ordularımı almadım, zırhımı kuşanmadım. Savaş tanrıçası olarak en saf, en ilkel halimle yola çıktım. Ebih'in eteklerine vardığımda onun heybeti karşısında bir an duraksadım. Ama bu bir hayranlık değil, bir avcının avının büyüklüğünü takdir ettiği bir andı. "Ey Ebih!" diye kükredim. Sesim vadilerde yankılandı. Güzelliğinle gurur duyduğunu, gücüne güvendiğini biliyorum. Ama ben inanlayım. Göklerin kraliçesi. Önümde diz çök ve bana biat et. O zaman ormanların yeşil kalır, pınarların akmaya devam eder. Dağ cevap vermedi. Sadece rüzgarla uğuldadı. Bu, onun kibrinin, onun sessiz reddedişinin sesiydi. Ve o an onun kaderi mühürlendi. Önce kalbimdeki öfkeyi gökyüzüne saldım. Bulutlar karardı, güneş kayboldu. Elime aldığım ilk silah ateşti. Ormanlarının üzerine sanki gökyüzünden dökülen birer kor parçasıymış gibi alevler yağdırdım. Binlerce yıllık sedir ağaçları birer meşale gibi tutuştu. İçindeki hayvanların çığlıkları benim zafer ilahim oldu. O yemyeşil dağ, dakikalar içinde yanan, simsiyah bir iskelete dönüştü. Sonra fırtınayı çağırdım. Rüzgarlarım dağın yanan kaburgalarını birer kamçı gibi dövdü.
Yağmurlarım, külleri ve toprağı bir çamur seline dönüştürerek yamaçlarından aşağı aktı. Bir zamanlar kuşların cıvıldadığı o vadiler, şimdi çamur ve ölümün uğultusuyla doluydu. Ama hala ayaktaydı. O inatçı, o gururlu iskelet. O zaman anladım ki, dışını yok etmek yetmezdi. Kalbini sökmeliydim. Gökten 7 ilahi silahımı indirdim. Elime, tek vuruşta ezen, topuzumu aldım. Ve dağın tam kalbine, o en sağlam kayanın olduğu yere indirdim. Önce bir sessizlik oldu. Sonra derinden gelen bir çatırtı duydum. Dağın temelleri sarsılıyordu. İkinci darbeyi vurdum. Üçüncüyü. Her darbede dağın iniltisini, binlerce yıllık kayalarının un ufak oluşunu hissediyordum. Bu bir yıkım değil, bir yaratımdı. Kaosun üzerinde düzenin yaratımı. Benim irademin yaratımı. Sonunda o devasa yapı kendi ağırlığına dayanamadı. Büyük bir gürültüyle içeri doğru çöktü. Zirvesi kendi temellerine gömüldü. Bir zamanlar göğe meydan okuyan o dağ, şimdi kendi mezarının içinde yatan bir enkazdı. Zaferim tamamdı ama öfkem dinmemişti. Yıkıntıların üzerine çıktım ve son sözümü söyledim. Kaderini mühürledim. Ey Ebi, bana baş kaldırdığın için artık senin üzerinde tek bir yeşil yaprak bile bitmeyecek. Pınarların kuruyacak, toprağın zehir olacak. Sen, benim gücüme karşı gelenlerin sonunu anlatan ebedi bir anıt olacaksın. Tanrıların sarayına döndüğümde hepsi sessizdi. Korkularının yerine dehşetle karışık bir saygı almıştı. O gün anladılar ki Enlil'in kanunları evreni yönetebilirdi. Enki'nin bilgeliği sorunları çözebilirdi. Ama Inanna'nın iradesine karşı gelen her şey eninde sonunda yok olmaya mahkumdu. Gökyüzü benimdi. Yeryüzü artık isyan etmeye cüret edemeyecek kadar benden korkuyordu. Uruk'ta benim getirdiğim M'lerle medeniyet çiçek açıyordu. Her şey tamamdı. Ama ben tam olmaktan her zaman nefret ettim. Tam olmak, durmak demektir. Durmak ise bir tanrıça için ölümün bir başka şeklidir. Evrenin haritasına baktığımda hala fethedilmemiş, hala bana kapalı olan, sırlarını fısıldamayan bir krallık vardı. Yeraltı. Kız kardeşim Ereşkigal'in hüküm sürdüğü, dönüşü olmayan ülke. Neden oraya gitmek istedim? Bunu hangi ölümlü anlayabilir ki? Bu basit bir toprak fethi değildi. Bu bilginin fethiydi. Yaşamı, aşkı, savaşı, yaratımı biliyordum. Ama bilmediğim bir şey vardı. Yokluk, hiçlik, mutlak son. Evrenin tam bilgisine sahip olmak için onun zıttını da, o karanlık boşluğu da deneyimlemem gerekiyordu. Ereşkigal, o kasvetli kız kardeşim. Benim sahip olduğum her şeyden mahrumdu. Işıktan, renkten, aşktan. Ama onun da benim sahip olamadığım bir şey vardı. Ölümün mutlak bilgisi. Ve ben bir başkasının benden daha fazlasını bilmesine katlanamazdım. Oraya inecek, o sırrı öğrenecek ve geri dönecektim. Çünkü ben inanlayım. Ve benim için dönüşü olmayan ülke diye bir kavram yoktur. Bu bir savaş olacaktı, bu yüzden en güçlü zırhlarımı kuşandım. Ama bunlar metalden değil, gücümün özünden yapılmıştı. 7 ilahi kudretimi, 7 nesne olarak bedenime bağladım. Başıma, ilahi otoritemin sembolü olan Şugurra tacımı taktım. Boynuma, kaderi okuyan, aldatmacayı gören lapis lazuli kolyemi geçirdim. Göğsüme, tutkunun ve arzunun merkezi olan çift sıra boncuğumu astım. Ellerime, kudretimi ve eylem gücümü simgeleyen altın bileziklerimi taktım. Belime, bir kadın olarak çekiciliğimin ve gücümün kemeri olan "Gel, adam, gel" kuşağını bağladım. Ve omuzlarıma tüm krallıkların üstündeki yerimi belli eden kraliyet pelerinimi aldım. Artık sadece inanla değil, ilahi gücün yürüyen bir heykeliydim. Yola çıkmadan önce sadık vezirim, gölgem, irademin yeryüzündeki yansıması olan Ninşubur'u çağırdım. Ona net talimatlar verdim. Dinle beni, Ninşubur. Yer altına iniyorum. Eğer 3 gün 3 gece içinde geri dönmezsem, bil ki başım dertte. O zaman yas giysilerini giy, tapınakları dolaş ve benim için ağıt yak. Önce dedem Enlil'e git. Onu, sevgili torununun o karanlıkta yok olmasına izin vermemesi için uyar. Eğer o seni reddederse, babam Nanna'ya git. Eğer o da kayıtsız kalırsa, son çare olarak büyük dedem Enki'ye git. O kurnaz bilge, o yaşamın sırrını bilen. O, ölü bir bedene bile yeniden can vermenin bir yolunu mutlaka bulacaktır. Bu bir korku değil, bir stratejiydi. En kötü senaryoya karşı bile bir planım vardı. Ve yürüdüm. Yeraltının ilk kapısı olan Ganzir'e vardığımda havanın değiştiğini hissettim.
Işık soldu, renkler öldü, sesler yok oldu. Kapıcı Neti, duygusuz gözlerle önümü kesti. "Kimsin sen ve neden buradasın?" diye sordu o metalik sesiyle. "Ben göğün kraliçesi İnanna," dedim, sesimdeki otoritenin o ölü havayı titretmesini umarak. "Ve kız kardeşim Kraliçe Ereşkigal'in yasını paylaşmaya geldim. Bu bir yalandı ama iyi bir yalandı." Neti, kraliçesine haber verdi. Ve emir, o karanlık tahttan geldi. Yeraltının kanunları mutlaktır. Göklerin kraliçesi bile onlara tabidir. Onu içeri al ama her kapıda yeraltının kanunlarına göre onu soy. Öfkeden titredim. Beni soymak mı? Beni, İnanna'yı. Ama geri dönemezdim. Kabul ettim. Birinci kapıdan geçerken başımdaki şu gurra tacımı aldılar. O an başımın hafiflediğini ama sadece ağırlıktan değil, otoritemden bir parça kaybettiğimi hissettim. Artık evrensel bir kraliçe değil, sadece güçlü bir tanrıçaydım. İkinci kapıda boynumdaki lapis lazuli kolyemi çıkardılar. Dünyayı görüşüm bulanıklaştı. Artık kaderi okuyamıyor, insanların kalbindeki yalanı göremiyordum. Sezgilerim körelmişti. Üçüncü kapıda göğsümdeki çift sıra boncuğu söktüler. İçimdeki o ateşli tutkunun, o coşkunun bir anda küllendiğini hissettim. Aşkın ve arzunun kaynağı kuruyordu. Dördüncü kapıda, "Gel, adam, gel," yazan göğüslüğümü aldılar. Çekiciliğim, o karşı konulmaz avram yok olmuştu. Artık sadece bir kadındım, ilahi bir cazibesi olmayan. Beşinci kapıda belimdeki altın kuşağı çözdüler. Kendime olan güvenim, o dik duruşum sarsıldı. Altıncı kapıda ellerimdeki ve ayaklarımdaki altın bilezikleri çıkardılar. Eylem, gücüm, kollarımın ve bacaklarımın kuvveti çekilmiş gibiydi. Yedinci ve son kapıya geldiğimde üzerimde sadece kraliyet pelerinimi bırakmışlardı. Onu da aldılar. O an tüm ünvanlarım, tüm kimliğim üzerimden soyulmuştu. Artık ne göklerin kraliçesiydim, ne Uruk'un koruyucusu, ne de aşkın tanrıçası. Ben sadece İnanna'ydım. Çıplak, savunmasız ve güçsüz. Beni o halde, o aciz halimle, kız kardeşim Ereşkigal'in taht odasına ittiler. Oda buz gibiydi ve çürüyen umutların kokusuyla doluydu. Kardeşim, o karanlık tahtında bir gölge gibi oturuyordu. Yüzü, binlerce yıllık yalnızlığın ve kederin bir maskesiydi. Yanında yeraltının 7 yargıcı, Anunnakiler duruyordu. Gözlerini bana diktiler. O gözlerde ne merhamet vardı, ne de nefret. Sadece mutlak ve soğuk bir yasa vardı. Ereşkigal ayağa kalktı. Tek bir kelime söyledi. "Suçlu." Yargıçlar, ölüm bakışlarını üzerime sabitlediler. Ve o an, göklerin kraliçesinin bile ölebileceğini anladım. O 7 yargıcın, o Anunnakilerin bakışları birer buzdan hançer gibiydi. O bakışlar tenimi değil, ruhumu deldi geçti. Suçlu kelimesi, kız kardeşimin ağzından çıktığında evrenin kendisi bir anlığına duraksadı sanki. Varlığımın özü olan o ateş, o doymak bilmez arzu bir anda titreşti ve sönmeye başladı. Bir tanrının ölümü, bir ölümlününki gibi değildir. Bu, bir mumun sönmesi değil, bir yıldızın kendi içine çökmesidir. Önce renkler gitti, sonra sesler, sonra his. Geriye sadece soğuk ve ağır bir hiçlik kaldı. Bir zamanlar evrenin en parlak ışığı olan ben, artık sadece çürüyen bir et parçasıydım. O et parçasını aldılar ve bir çengele astılar. Orada, o karanlıkta, o sessizlikte, isimsiz ve güçsüz bir şekilde sallandım. 3 gün, 3 gece. Zamanın anlamını yitirdiği, düşüncenin var olmadığı bir boşluktu bu. Ama yeryüzünde benim sadık gölgem, benim ikinci iradem, Ninşubur, sözünü tutmuştu. Yaz giysilerini giymiş, yüzünü tozla kaplamış ve tanrıların kapılarını bir dilenci gibi çalmaya başlamıştı. Önce dedem, Enlil'in Nippur'daki tapınağına gitti. O düzenin sarsılmaz bekçisine yalvardı. "Kızın İnanna'nın yer altında yok olmasına izin verme. Değerli metalinin cürufla kaplanmasına, değerli lapis lazuli taşının kırılmasına göz yumma." Ama Enlil'in kalbi, kendi kurduğu yasalar kadar katıydı. O, her şeyin olduğu bir diyara gitmeyi arzuladı, dedi. Yeraltının kanunları basittir. Giren, geri dönemez. Kızım kendi kaderini kendi seçti. Ninşubur reddedilmiş halde babam Nanna'nın Ur'daki tapınağına gitti. Ay tanrısı, sevgili babam. Ama o da dedemin sözlerini tekrarladı. Kalbi kederle doluydu ama yasayı çiğnemeye cesaret edemedi. Umut tükenmek üzereydi. Sonunda Ninşubur son kapıyı çaldı. Eridu'daki Abzu tapınağına, büyük dedem, o kurnaz bilge Enki'nin evini.
Enki, Ninşubur'un anlattıklarını duyduğunda kalbinin acıyla dolduğunu hissettim, o hiçliğin içinden bile. O, Enlil gibi yasanın kör bir kölesi değildi. O, yasanın etrafından dolaşmanın yollarını bilen bir sihirbazdı. Göklerin kraliçesi için ne yapabilirim, diye inledi. Tırnaklarının altına baktı. O tırnakların altındaki kir, dünyanın ilk çamurundandı, yaratılışın özünü taşıyordu. O kirden iki varlık yarattı. Ne erkek ne dişi olan, cinsiyetsiz Kurgarra ve Galatur. Birine yaşam yiyeceğini, diğerine yaşam suyunu verdi. Yer altına gidin, diye fısıldadı onlara. Kraliçe Ereşkigal'in iniltilerini duyacaksınız. O inlediğinde siz de onunla inleyin. Size bir hediye sunacak. Nehirleri, tarlaları istemeyin. Sadece çengelde asılı duran o bedeni isteyin. O iki varlık, bir sinek gibi yer altının yarıklarından sızarak kız kardeşimin taht odasına ulaştı. Ereşkigal tek başına acıyla kıvranıyordu. Yalnızlığının, kederinin, karanlık krallığının ağırlığı altında eziliyordu. Ah içim diye inlediğinde, Kurgarra ve Galatur da ah kraliçemizin içi diye karşılık verdi. Ah dışım diye inlediğinde, ah kraliçemizin dışı diye onun acısını paylaştılar. Bu beklenmedik empati, Ereşkigal'in binlerce yıllık yalnızlığında bir çatlak yarattı. Kimsiniz siz? Diye sordu. Acımı paylaşan sizler ne isterseniz dileyin. Ve onlar benim cansız bedenimi istediler. Yaşam yiyeceği ve yaşam suyuyla bedenime yeniden hayat verdiler. O ilk dokunuş, donmuş bir okyanusa düşen ilk sıcak damla gibiydi. Önce bir titreme, sonra bir sıcaklık. Kanım damarlarımda yeniden akmaya başladı. Gözlerimi açtım, yeniden vardım, yeniden inanlaydım. Dirilmiştim. Ama yeraltının kanunları mutlaktır. Oraya giren her ruh için bir başkası yerine geçmelidir. Yükselişim başladığında peşime yeraltının en korkunç iblisleri olan gallalar takıldı. Onlar ne adak tanır ne de dua bilirlerdi. Benim yerime birini bulana kadar benden ayrılmayacaklardı. Yeryüzüne çıktığımda ilk olarak sadık vezirim Ninşubur'u gördüler. Toz toprak içinde yas tutuyordu. İblisler, onu alalım diye atıldı. Ama ben izin vermedim. O benim için yas tuttu. O benim hayatımı kurtardı. Ona dokunamazsınız dedim. Şehir şehir dolaştık. Her şehirde yerel tanrılar önümde diz çöküp yas tutuyordu. İblisler onları istiyordu. Ben hiçbirini vermiyordum. Sonra Uruk'a, benim şehrime vardık. Ve orada, benim yokluğumda yas tutması gereken kocam, sevgilim, çoban, Kral Dumuzi'yi, benim tahtımda, en güzel giysiler içinde, bir şölenin ortasında, etrafı müzisyenlerle çevrili, kahkahalar atarken gördüm. O an hissettiğim şey, aşkın ve tutkunun tam zıttıydı. Mutlak ihanet. Kalbim buz kesti. Ben onun için ölüme gitmişken, o benim yokluğumu bir fırsat bilmiş, benim yerime geçmişti. Ben karanlıkta çürürken, o ışıkta kutlama yapıyordu. O acıyla, o öfkeyle, ona tek bir bakış attım. Ölümün bakışıydı bu. Yer altından getirdiğim o affetmez soğuklukla. Ve yanımdaki iblislere döndüm. Sesim bir fısıltıdan daha fazlası değildi. Ama evreni sarsacak kadar ağırdı. Bunu alın. Dumuzi'nin yüzündeki o gülümseme dondu. Gözlerindeki neşe, saf bir dehşete dönüştü. İblisler bir an bile tereddüt etmeden üzerine atladılar. O, benim yerime yer altına indi. Bu, aşkımın ne kadar tehlikeli olabileceğinin, ihaneti asla affetmeyeceğimin en büyük dersiydi. Ben sadece aşkın değil, aynı zamanda en acımasız adaletin de kraliçesiydim artık. Yer altından döndüğümde, dünya aynı dünya değildi. Ya da belki de değişen bendim. Artık gökyüzünde kaygısızca dans eden o genç tanrıça değildim. Ölümün tadını bilmiştim. Kalbimin bir parçasını, Dumuzi'yi, kendi ellerimle o karanlığa teslim etmiştim. Bu beni daha zayıf yapmadı. Aksine beni tamamladı. Yaşamı bildiğim kadar artık ölümü de biliyordum. Yaratımı bildiğim kadar artık mutlak sonu da biliyordum. Bu beni tanrıların arasında bile eşsiz ve tehlikeli kılan bir bilgelikti. Artık ölümlülerin dünyasına farklı bir gözle bakıyordum. Onların kısa hayatları, anlamsız hırsları ve kırılgan aşkları. Eskiden bana eğlenceli gelirdi. Artık onlarda kendi yolculuğumun solgun bir yansımasını görüyordum. Onların kibirlerinde Ebih Dağı'nın gururunu, aşklarında Dumuzi'ye duyduğum o saf tutkuyu ve kayıplarında kendi yaşadığım o buz gibi ihaneti görüyordum. Bu yüzden ölümlü krallarla olan ilişkilerim değişti.
Artık onlara sadece bereket veya zafer bahşetmiyordum. Onlara dersler veriyordum. Gılgamış'ı hatırlarsınız. Uruk'un o kibirli, o yarı tanrı kralı. Humbaba'yı yenip şehrine döndüğünde gücünün zirvesindeydi. Ona yaklaştım. Ona eşi olmayı, gücümü onunkiyle birleştirmeyi teklif ettim. Bu bir lütuftu, ölümlü. Bir tanrıçanın bir faniye sunduğu en büyük onurdu. Ama o ahmak, beni reddetti. Sadece reddetmekle kalmadı. Geçmişimdeki aşkları birer suç gibi yüzüme vurdu. Bir an için Dumuzi'nin o boş tahtta oturan sureti gözümün önüne geldi. İhanetin o tanıdık tadı dilime yeniden acı bir zehir gibi yayıldı. Ve öfkem artık eskisi gibi parlak bir alev değil, her şeyi yutan soğuk bir boşluktu. Babam Anu'ya çıktım ve intikamımı istedim. Gök boğasını Uruk'un üzerine saldım. Bu sadece bir öfke nöbeti değildi. Bu bir ilanın tekrarıydı. Bana, benim gücüme saygısızlık eden, en büyük kahraman bile olsa, eninde sonunda bedelini öderdi. Gılgamış ve dostu Enkidu, Boğa'yı yendi. Evet, ama bu zafer, onların sonunun başlangıcı oldu. Enkidu'nun ölümü ve Gılgamış'ın o bitmek bilmeyen yas yolculuğu, benim reddedilişimin bir yankısından başka bir şey değildi. O, ölümsüzlüğü ararken, aslında benim ona sunduğum ilahi birliğin ne kadar değerli olduğunu çok geç anlamıştı. Yıllar, yüzyıllar, bin yıllar geçti. Sümer'in şehirleri kumların altına gömüldü. Akkad'ın dili unutuldu. Ama ben unutulmadım. Adım değişti, evet. Ama özüm aynı kaldı. Kervan yollarıyla, tüccarlarla, askerlerle Levant'a gittim. Orada bana Astarte dediler. Fenikeli denizciler benim adımı dalgalarla birlikte Ege'nin kıyılarına taşıdılar. Kıbrıs'ta köpüklerden yeniden doğdum sanki. Orada bana Afrodit dediler. Ama Yunanlar. Onlar benden korktular. Onlar düzeni ve kategoriyi severlerdi. Benim gibi hem yaratıcı, hem yıkıcı, hem aşık, hem savaşçı olan bir gücü anlayamadılar, tek bir kalıba sığdıramadılar. Bu yüzden beni böldüler. Aşkımı ve güzelliğimi aldılar, Afrodit'e verdiler. Ama savaşçı ruhumu, o doymak bilmez hırsımı, kaba saba bir kabadayı olan Ares'e emanet ettiler. Siyasi zekamı, o kurnaz aklımı ise duygusuz bir stratejist olan Athena'ya verdiler. Beni evcilleştirmeye, zayıflatmaya, anlaşılır kılmaya çalıştılar. Romalılar da onlardan farklı değildi. Bana Venüs dediler ve beni sadece güzellik ve sevgiyle sınırladılar. Oysa ben bölünemem. Ben, hayatın kendisiyim. Bir çiçeği açtıran o nazik güçle, bir dağı parçalayan o vahşi güç aynı enerjiden gelir. Bir aşığı ölümsüz kılan tutkuyla, bir askeri ölüme gönderen öfke aynı kalpten beslenir. Yaratım ve yıkım, düzen ve kaos, aşk ve savaş. Bunlar ayrı şeyler değil, aynı madalyonun iki yüzüdür. Ben, bu madalyonun kendisiyim. Ben, göklerin kraliçesi. Benim hikayem sadece kil tabletlerde yazılı değil. O, bir savaşçının son nefesinde, bir aşığın ilk öpücüğünde, bir kralın hırsında ve bir şairin ilhamında yaşamaya devam ediyor. Siz ölümlüler, var olduğunuz sürece, arzuladığınız, savaştığınız, yarattığınız ve yok ettiğiniz sürece ben de var olacağım. Çünkü ben sizin en temel, en ilkel ve en ebedi yansımanızım. Ve Inanna'nın hikayesi binlerce yıl sonra bile bizimle konuşmaya devam ediyor. Bu yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu kanalı benim gibi mitolojiye tutkuyla bağlı olanlar için bir buluşma noktası olarak kurdum. Eğer siz de bu kadim hikayelerin büyüsüne kapılıyorsanız, ailemize katılmak için abone ol butonuna tıklayarak en büyük desteği verebilirsiniz. En çok merak ettiğim şey ise sizin düşünceleriniz. Inanna'nın Dumuzi'ye olan öfkesi haklı mıydı? Yorumlarda teorilerinizi okumak için sabırsızlanıyorum. Daha fazla mitolojik maceraya atılmak için videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yeni videolardan anında haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Teşekkürler.